Yapacağım. Karavan yapacağız mı? Hadi canım. Ha. Karavan mı? Karavan olur mu bu ya? Evet, aracın ustası Ömer Usta. Araçta yapılacak olan şeyleri bize kısaca bir özetleyecek. Abi araba yapıyoruz. Şanzıman revizyon oluyor. Baskı balığı değişiyor. Diferansiyeller serileştiriliyor. Amortisörler değişiyor. Radyatör interkol elden geçiyor. Bütün yağ bakımı yapılıyor. Ya bunlar yapıldıktan Evet, sonra fren bakımları yapılıyor. mekanik anlamda araçta herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Hiçbir problem olmayacak abi. Hiçbir problem olmaz Allah'ın izniyle. Çünkü her şey yenileşiyor. Konuşacağımız, muhabbet edeceğimiz sıra değil. Yani toplandığımızı hata kabul edeceğiz iş değil. Dikkatli etmemiz lazım ayarına. O yüzden konsantre olmam lazım. Tamam abi. Yani hem muhabbet edip hem çalışma benim için sakıncalı. Şimdi şanzıman tamamen toplandı. İlk bakılan ayar çarpıklık var mı, yani sağa sola bozuk dönüyor mu, o yapıldı. Bu da şey için, tarla mücadele, köy hizmetlerinde, arazide kullanıldığı için hani ona göre bir diferansiyel oranı konmuştu. Biz ne yaptık? İşte aracı hızlandırmamız lazımdı ki daha önceki projelerimizde de yaptığımız gibi diferansiyelleri Varsa ben geliyorum. Arkadaş beni sen oraya bırakacak. Diferansiyel oranlarıyla oynadık. Yok, şu Aynı arabayla mantık şu an oranlarıyla oynadık. çekim yapılıyor. Diferansiyeller dediğin şunlar. Diferansiyel tabii içinden çıkan parçalar bunlar. Ve söktüğümüzde şunu gördük. Ön komple orijinal çıktı. Ayna martılarımız, dişlerimiz, her şeyimiz orijinal çıktı. Hiç sökülmemiş, açılmamış. Ama arkayı sökmüşler. İşte başka bir aracın arka tarafı konmuş arabaya. Kutusuyla beraber. Kilitleri iptal edilmiş arka diferansiyelin. Onları söktüğümüzde içeride aracı çok yoğun patanaja tuttukları için istavrozlar bozuk çıktı. Arka dişli 15-29 çıktı. Ön 17-29. Normalde bu arabanın orijinali 17-29'du. Biz 21-28'e çevirdik. Zaten çevirmemiz gereken oydu. Yani verim alabilmek için. Söktüğümüzde de iyi ki sökülmüş. Çünkü aracı testlerde zorladığımızda zaten kıracaktık. Ya önü ya arkayı kırmak gibi bir durumumuz olacaktı. Biz o aşamayı sökerek işte açtığımızda gördük ve çözdük. Şanzıman cartlamalar vardı. İşte frenlemelerinde sıkıntılar vardı. Baskı balata BMC'nin Yenilendi. BMC'nin baskısı konmuştu arabaya, balatası konmuştu. Onları söktük, attık. Çünkü herhalde ya imkanlar dahilinde öyle konmuş ya da o parçayı bulmuşlar, koymuşlar. Biz orijinal... Kurtarmışlar yani o zaman. Evet. Orijinal şey yaptık. İşte orijinalini koyduk. Amortisörler dördü patlaktı, komple değişti. Yenilerini koyduk. Ön burçlar kötüydü. Burçları yeniden tornada yaptırdık, çaktırdık. Fren balataları bitik arkalar. Onlar değişecek. Şimdi ön tarafa indirdiğimizde onları şey yapacağız. Şaftlar imkanları Balanslıydı.
Yani o günü kurtaracak şekilde bir yeri arıza yapmış, şey yapmış. Bunlar arka fren balatalarımız. Değişik. Önler iyi çıktı. Önlerde bir sıkıntı yok. Şaftlarımız işte yani adam ıstavroz bozulmuş. İstavrozu değiştirmiş ama yeri bozuk. Yerini yaptırmamış. Yani normalde şaftçıya gidip yapılması lazım. Onlar şey oldu. Interkol patlak çıktı arabanın. Intercom mu? Interkol bu araçta şeydir. Yani Hava soğutma sistemi. hava soğutma sistemi. Yani Hava radyatörü bir nevi. turbodaki gelen havayı soğutarak yani motoru daha güçlü kılıyor. Yani 20-25 beygir daha artırıyor bu araçlarda. O devre dışıydı. Onu şey yaptık. Bütün radyatör hortumları değişiyor aracın. Onlar yapılıyor. İşte keza vites kolu, şanzıman, işte arama şeyleri, rotları falan hepsi değişti. Şimdi işte bundan sonrası testleri. Bütün işte radyatör muhafazasının ayakları yok. Şu an yapıyoruz. Elde yaptık onları. Şurada gördüğünüz gibi. Hatta pervanenin de bir tane palini kırmış. Bunu da değiştireceğiz çünkü balans yapacak o. Tabii bu işler yapılırken öyle hemen anlatıldığı gibi değil. Ya Ömer Usta'yla anlatıldığı- Muhammed Bey ne kadar zorlandığını kendisi anlatsın. İşte zorlanmadaki bu- amaç şu abi. Kamyonculukta amelelik var. Ağır iş. Yani Güce bağlı. evet. Yoruluyor yani. Bu küçük araba gibi hafif değil. Burada bizi zorlayan şey oldu. Yani işte tatilin olması, yasakların olması. Yoksa hani parça bu arabalar... Parça temininin çok zor olması. İnsanlar diyor ki bu araçların parçası bulunmuyor. Her parçası var. Her parçası var bu aracın. Var var. Neyi bulamazsınız? Belki üzerindeki işte bir tane far düğmesi. Onu bulamazsınız ama Aksesuar anlamında sonuçta tabii aksesuar anlamında aynı modelde yoktur. Çünkü bize sürekli şey diyorlar işte bunun parçaları Almanya'dan özel Yok siparişle yok yok. gelir. Araba MAN arabasının 74 modelinden bu yana bütün parçasını bulursun. Burunlu MAN'dan şimdikine TGA'sına kadar. Türkiye'ce mevcut. Peki abi bir şey Hepsi soracağım. mevcut. Bu işi hani eski man araçlarını herhalde yapabilen usta çok az kaldı. Değil mi? 40 yaş üstü, 40 yaş. 50 yaş üstü. Sen de onlardan Genelde bu birisin. arabalar yani eski tip uğraşır. Yeni nesil eski arabayla uğraşmıyor. Biz de kendimizi ihtiyarladığımız gibi ihtiyar arabayla uğraşmaktan zevk alıyoruz. Şimdi bu arabalarda şöyle bir şey var. Yani şimdi bir servise gidemiyorsunuz. Servise gittiğinizde işte nedir? Serviste zaten aracınızın başına gidemiyorsunuz. Servisin kapıdan verdiğinizde araç işte siz alana kadar Hastanı ameliyathaneye He. gönderiyorsun. o, orada o, o, kalıyor. o şekilde. Bir Yani de özür dilerim. Yetkili servis bu arabayla uğraşmaz. Yani bugün 281'in MAN servisine götür bakmaz. Çünkü elinde parçası mevcut değil onun. Onun bantı, onun stoğunda o arabanın parçası yoktur. Bir de işi o anlamda tam Tabii. bilmiyordur. Yetkili serviste de Yok, stoklar belirli bir bilmiyordur yaşa değil kadardır. abi. Uğraşmak istemez. Çünkü İstemez. gördünüz şimdi bir yetkili servis olsa yerler işte pırıl pırıl seramik işte şey burası bir tamirhane kademe. Yani işte bir de bu araba yani özenmek işte yani uğraşmak gerekiyor. Şimdi adam servise gidiyor, tulumunu giyiyor, tertemiz işte çıktığında işte Ömer Usta'nın halini görüyorsunuz işte bizim hali görüyorsunuz. Günlük tulum değiştiriyoruz. Yani Araç. Kafadan Bizim- kollara varana kadar her taraf ya aynı şekilde ama kolay bir iş değil. bizim bayramlıklar bunlar. Öyle düşünelim. Yoksa onun haricinde yani bu arabanın parçası bulunmuyor. Şöyle oluyor. Yani insanlar size yorumlarda da bulunabilir. Ama her parçası bulunuyor. Yeter ki ne alacağınızı bilin. Bir de doğru Efendim. ustayla da çalışmak önemli. Tabii doğru ustayla. Şimdi Neyin? usta şey değil yani bunu işte mühendisi değil şu an ama usta ne söküp 10 gelen, 11 tecrübelerine gelen dayanarak var mı? işte hangisinin şey olduğunu. Mesela 2000 model bir araba bu şu an 200 binler 10 al, 13 civarında, al. 187 bin Birer- bildiğinize göre kilometre. Ha birer metre al. Ama Evet, mesela onlara göre de bir kelepçe. tane boşluk yok. Kaliteli Hiçbir şey yok, kelepçe. hiçbir şey yok. Hiçbir boşluk çıkmadı. Yani bu arabayı ne kadar kurcalarsanız Tamam. o kadar zarar verirsiniz. O bu şeyin arabanın, Miraç'ın arabaya. Şimdi bu arabalar çok kurcalanmamış. İşte devlette kullanılmış. 2000 yılında anlatılana göre yani bizim şey yaptığımıza göre rahmetli Ecevit o dönemlerde işte bunları il özel idarelere vermiş köylere hizmet götürsün diye. Öyle bir süreci var aracın. Ve yolda kalanı çok nadir. O da şeyden bakımsızlıktan ya da parçasızlıktan. Tonaj Ka- görmeyen arabalar İşte yani. kademelerin yetersizliğinden.
Çünkü bir İl Özel İdare'nin garajı dediğinizde işte orada adam enter kamyona da bakıyor, buna da bakıyor, kepçeye de bakıyor. Bu öyle değil. Ya bu kamyoncunun yapacağı bir iş. Ha biz bu parçaların hiçbirini sökmeden bu arabayı uzun süre kullanabilirdik. Nasıl kullanabilirdik? Kamyoncu mantığı. İşte gideceksiniz, şaft kopacak, gelip şaftı yaptıracaksınız. İşte baskı balata yolda bırakacak, geleceksiniz onu yaptıracaksınız. Yani o mantıkta da kullanılabilirdi ama şimdi siz kamp için kullanacağınız için hani sanayi yanınızda olmayacak. Evet. Şimdi bir de orada uğraşmak var. Bu arabayı bir çekici koyup Biz şurada dağdayız. Ne olur Tabii. gel. ya tabii Evet. işte bunlar olmaması Ömer için Usta sana da bir yatak yaptıralım arkaya. Beraber kamp. olur. Yo, Yani buradan biz arabanı test edip size teslim ettiğimiz zaman yani Bir 1-2 sene çay içmek için uğrarsanız belki. Yağ bakımına, periyodik bakımında belki görüşürüz. Onun haricinde bu araba size problem çıkaracağını zannetmiyorum. diğer türlü Çünkü de- sizin tonajınız yok, harfiyat çekmeyeceksiniz. Siz bu araba asfaltta normal arazide yürüyecek bir araba. Tonaj yok. Karavan olacak galiba. Bir de şu Onun bu için şeylerin hiçbir problem olmaz. hidroliklerinde kullanmayı düşünüyoruz. Şimdi hidrolikte şeyi kullanacağız. Belki yağ tankını kullanacağız. O da ne için? Tepeye alkovenli kasa istediğiniz için Evet. alkoveni kaldırması için daha kısa bir pistonla, hidrolik sistemiyle işte bir 60 santim arası açılacak şekilde, çünkü ölçülere göre o denk geliyor. O şekilde bir yani Sistem yapılacak. dampere benzer bir sistem. O şekilde kalkacak. Çünkü kupası böyle. Tabii kupa öne yatması lazım. Ya da alkoveni kupanın üzerine yapacağız. Arkayı ayrı yapacağız. Arada bir körük. Yani öyle bir sistem de yapılabiliyor bunlarda. O tabii tercih. İşte bundan sonraki aşamalarda düşüneceğiz. İşte bunu mu yapalım, bunu mu yapalım? Şanzıman PTO'sunu biraz revize edip vinç olarak kullanılabilir. İşte arkalara Çekme hidrolik halat. ayak olarak kullanılabilir. Gerekiyor zaten. Evet. Onu bağlayabilirsin. Arkaya hidrolik ayak olarak kullanılabilir. Kendi Yani pompasından onun direkt haricinde alabilirsiniz. arabanın her şeyi dört Fırsatı da döşel aslında. elektrik sistemi bunun işte önde kar bıçağı, yana takılabilen kar bıçağı, işte arkaya tuzlama makinesi gibi şeyler konduğu için ekstradan çekilmiş elektrik tesisatı var. Şimdi onlar ayıklanacak bu arabanın üzerinde. Yani bundan sonraki aşama onlar sökülecek. İşte elektrik tesisatı komple orijinalinde olduğu gibi, yani işte bugünkü ustaların da anladığı kadarıyla işte bazı fazlalıklar sökülerek araç normal orijinal haline getirilecek. Yani amacının, yani bizim şu anki kullanacağımız amaca uygun hale getirecek. Eski amacı işte iş makinesi. Şimdiki yeni amacı kamp karavan. Sistemimiz ona dönecek. Yani onun haricinde fazlası var, eksiği yok aracın. En son bu altlar temizlenecek galiba. Burası kapandıktan sonra yıkama işlemi mi olacak? Altlar temizlenecek değil. Zaten aracı bir yıkattık biliyorsunuz. İşte hidrolik sistem patlamış, bütün yağ motorun üzerine gelmiş. İşte baskı balatayı da söktüğümüzde çıkan, işte arkada zaten görürüz şimdi baskı balatayı. Bütün yağ şanzıman muhafazasının arasına dolmuş. O da balatayı tamamen şeysiz hale getirmiş, yakmış. Şimdi onlar tabii ki şey olacak. Bu basınçlı makinede yıkandığı halde işte yani bu şekilde bu 3-4 sefer ilaçlayıp tekrardan temizlenecek ki o Özgür abinin yaptığı yer en temiz yeri. Motorun üzerinde 1 santim, 1,5 santim, şasi aralığında 3 santim yağ kalıntıları var. Bu da işte araçların yıkanmaması, yani şimdiye kadar doğru düzgün bakılmaması. Yani normalde işte bugün işte harfiyatta çalışan arkadaşlarımız var, işte kamyonculuk yapan arkadaşlarımız var. Ne yapıyor? Mazot aldığında gayri ihtiyari işte petrollerde bedava yıkama var. Yani gidiyor bir su tutturuyor. Ona göre zaten büyük petrole yanaşıyor. Yani şimdi kamyonların girebildiği, siz bugün Etiler'de bir petrole gireyim derseniz size o hizmeti vermezler. Şey yapmaz. Ya zaten. işte, Makineyi tabii. bağlamazsan Heh. o kadar saat. İşte onun için böyle bir sürekli yıkanırsa bu şeyler olmayacak. Yağ kalıntıları, işte böyle şeyler daha rahat sökülebilecek. İşte ustalar daha temiz olacak. Böyle bir şeyimiz var. Doğru. Yani araç ne kadar temizse Tabii. çalışan usta da o kadar el ayağı temiz Tabii olacak. tabii işte yani işte zaten servislerin de işte bu araçlara bakmamasının bir nedeni de o. Uğraşmamak. Tabii yani şimdi bunun altına hiçbir usta kolay kolay girmez. Ama bugün yeni bir araç diyorsunuz. Adam
Yağ tapasını açıyor, yağını boşaltıyor. İşte ondan sonra filtrelerini değişiyor, gidiyor. Servisin belirli bir işlerde standart ücreti olduğu için servisin böyle arabalarla uğraşması servisi zarara uğratır. Evet. Çünkü o buraya demiş ki şanzıman şu paradır. 2 saat zamanı var, 3 saat zamanı var. Böyle bir arabada 40 tane civata çıkıyor yani. Orijinal bir civata değil. 4 çeşit civata çıkıyor. Kimisini kesiyoruz, kimisinin yerisi bozuk. Bu servisi de zarara uğratıyor. Kazanç zararına uğrattığı için belirli bir yaş grubundan sonra yetkili servis bakmak istemez. Ne yaptık? Bunlar hiç bozulmadan, zaten bozuk Önlemimizi çıktı almış ama olduk. bozulmadan yaptık onu. Bundan sonrası işte olur yani, bu kul yapısı, Allah yapısı değil. Bugün Allah yapısı arıza yapıyor işte, biliyorsunuz, insanlar hasta oluyor. Yani bir hortumu patlar, yapılabilir. İşte basit şeyler bundan sonrası yani, ya da kullanım hatasından olabilecek şeyler. Öyle bakma Özgür abi, yani şimdi yıllardır harfiyatçı değilsiniz yani, şimdi Tabii canım yani. kamyonda tecrübe farklı. Mesela Kamyon tecrübesi ilk olacak. işte nedir? O ilk olacak. Tabii. Şimdi yeni kamyonlarda da şimdi araç sahipleri ne yapıyor? Şoför alıyor. Şoför diyor ki işte abi araba otomatik mi? Abi arabada şu var mı? Kaç model? Budur. Şimdi bunu soruyor. Sanki şoförü patron işe almayacak, patronu şoför işe alacak gibi bir şey var. Algı var. Tabii yani şimdi böyle bir araçla bugün İstanbul'da harfiyat yapıyor olsanız çok az şoför bulursunuz. Bulamazsınız. Mümkün değil. Yani adam bu işe heveslidir, yapar. Ama öbür 2005 model 2005-2006 model arabaya şoför bulamıyor. çünkü Araba eski diyor. tabii Otomatik değil diyor. Yani Türkiye'de çünkü şu an şoför kıtlığı var. O kadar. Tabii ya şoför işte kıtlığı var abi, yani şu an. şeyde mesela bu Şoföre rağbet var yani. havalimanı yapılırken Vietnam'dan şoförler geldi, çalıştı. Bizde adam kalmadı yani. Kalmadı işte yani, şimdi şantiyeciliği seven yok. Aslında bu meslek, şoförlük mesleği 20 sene, 30 sene önce çok değerliydi. Ama otomatik araç. Şoförlük mesleğini öldürdüler. Her şeyi rahat alsın. Yani dediği gibi otomatik. Öldürdüler. bizim nesildeki şoförler aynı zamanda tamirci. Çünkü o zaman madende Şimdi çalışıyorsunuz. şoför yok şu an. Sürücü var. Tabii eski şoför yok. Eski 45 yaş altı sürücüdür. Şoför değildir. Şoför tamircinin 1/3'ünü bilir. Bir araba yolda kaldığı zaman şaftı sökebilir. Zorda kalırsa enjektörü söküp gidip yaptırabilir. Zorda kalırsa pervane değiştirir, kayış değiştirir. Ama günümüzdeki şoförler sürücüdür. Arıza yaptı, servis. Zorda kalırsa tek vitese atıp Emin ol, şeye kadar gidebilir. piyasadaki şoförün %10'unun da arabanın havasının nerede alındığını bilmeyen şoförler var. Onlar da şoförüm diyorlar işte. Sen bir şey soruyordun Burcu. önce. Şu ön taraftakiler ne? Ön tarafta- Şurası, burası. Onlar kar bıçaklarının bağlandığı Ha, Ha, tabii. Evet. Yağ çıkış boruları. Hidrolik sistemler. onlar iptal oluyor zaten. Biz burayı değerlendiremez miyiz yani? Bura değerleniyor, buraya zaten vinç takılıyor. Takılacak. Şimdi Herhalde vinç takılacak. yok, burayı değerlendirmekteki şey, bunu kaldırıp atacağız. Bu bir işimize yaramayacak. Bu tamponu, yeni bir tampon yapacağız. Diğer araçlarımızda da yaptık biz. Onun altına tabii ki isterseniz bir vinç koyacaksanız vinç yeri yapılabilir. Motosiklet koyma aparatı yapılabilir. Yani o isteğe bağlı. Ama tabii ki tamponu bugünkü günümüzün şartlarında, işte bir de trafiğin müsaade ettiği şeyler var. Hani bu normalde şu an muayeneden geçiyor. Bu aracın orijinali böyle olduğu için geçiyor. Normalde işte bunun bir ölçüsü var. Daha aşağıda mı olması? Tabii o ölçüde olması lazım ki altına motosiklet, bisiklet girmemesi için. Yani kamyonlarda işte şu yanlarda bisikletlik yaparlar. O altına araç girmesin diyedir. Yani olması gereken aslında o. Yani bu araçlar çoğu askeriyede de kullanılıyor. Bu ruhsatta iş makinesi geçmiyor mu? Yok, ruhsatta kamyon. Kamyon mu geçiyor? Kamyon. Genelde Özel amaçlı kamyon. özel amaçlı. Bundan sonra otomobil olacak inşallah. Yeni ruhsatı. Onun içinde yeni ehliyete gerek yok değil mi C'ye? Ya normalde aslında şeydir, yani trafik kanunlarında 3500 kilo üzeri aracı C sınıfı ehliyetle kullanırsınız. İşte Trax çektiğinizde de eski sistemde E, şimdi ED diye geçiyor.
Öyle bir ehliyetle kullanmanız lazım ama bugün M1 sınıfı dediğiniz zaman trafikte ona müsaade ediyor. Yani o şekilde otomobil M1 ehliyetiyle sınıfı motokaravan değil mi? evet. Otomobil Otomobil. B sınıfı kullanabiliyor. İkinci köprüyü kullanabiliyorsunuz. Üçü kullanamıyorsunuz. Yani bazı insanlar işte bazı arkadaşlar yanıltıyorlar. Ya işte motokaravan her yerden geçiyor, öyle geçmiyor. İşte gemilerde ucuz. Gemiye binerken karavan olarak biniyorsunuz. Biraz daha şey. Otobanları zaten aynı fiyatları. Aks aralığına Üçü göre. kullanamıyor mu? Üçü zaten kullanılıyor. Üçü Ha, üç ikiyi uçakla da kullanamıyor geç. diyorsun. He. Ha, ikiyi kullanamaz. İkiyi kullanıyor, biri birinci kullanamıyor. köprüyü kullanamıyor. İkiyi de kullanabiliyor mu Tabii karavan? ikinci köprüyü Ha, biri kullanıyoruz. kullanamaz zaten. Biri kullanamıyoruz. Biri hafif ticariler bile kullanamıyor. Yok ben geçiyorum. Bunlar geçiyor. Ha, seninki ama- 2015'te İBB ile karayolları karar almış. İşte kamyonet olan sınıflar kapalı, açık hepsi geçebiliyor artık. Ama birinci sınıf, ikinci sınıf geçmiyor. Birinci sınıf. Birinci sınıf. Ha, birinci sınıftan. Aks aralığı ona göre olan. Bu ikinci sınıf bir araç. O yüzden birinci köprüyü kullanamıyoruz. Neresi burası? Burası turbo intaktil hortumlarını bağlıyor. Aziz Muhammed abinin çalışkan ve zeki oğlu. Aziz bir baksana. Bu ne ilacı, bir onu söylesene. Yağ sökücü. Yağ sökücü mü? ilacı. Bu egzozumuz iyice yağ olmuştu. Yağ tankı patlamış. Şimdi kurtarıyoruz. 1500-2000 lira gibi bir kar edeceğiz bunlar. Yani hiçbir şey ellenmemiş. Buralar orijinal. Çatlak yok, vuruk yok. O orijinali olduğu gibi duruyor. Sadece yağ kapatmış arabayı. Zip Herhalde kapatmış. bayağıdır Ya 20 senelik birikim üzerinde kalmış. Yıkanmamış, bakılmamış. Lazım olan yeri sökülmüş. Onun haricinde şeyi yok yani. Bütün bakın her şey orijinal. Arabada hava kaçağı yok ya. Yani 20 senelik araba. Bunda hava kaçağı olması lazım. Akşam dolu bırakıyorsunuz. Sabah havaları dolu. Yani bende de 2 tane kamyon var. 1 saat sonra bitiyor hepsi. Böyle de güzel bir şey çıktı bunun içinden. Niye buçuk ama niye? Buçuk olsun, arada buluşalım işte, buçuk. Tamam 250 lira da o zaman oradan düşelim. 11.250. Tamam. Bari tam olsun. tamam 11.250. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimize. Araba yürüyor mu bizi? Arabayı oraya getirebilir miyiz? Yürüyor gelin. Tamam. Pazarlıklar sonucu damper
11.250'ye verildi. Şurasının olmadığını düşünün. Şöyle. Şurasının olmadığını düşünün.